Ders 1. Jimnastik hareketleri. Bara geri dönüp geriye doğru sıçrayan kafa gökyüzüne bakar. Zorlu bir jimnastik hareketi gibi geliyor. Evet, gövde orta gövdeyle çubuğun üzerinde bükülürken. Bunun için gereken güç ve esnekliğe hayranım. Bu tür tekniklerde ustalaşmak çok fazla pratik gerektirir. Bu hareketi mükemmelleştirmenin ne kadar zor olduğunu hayal bile edemiyorum. Jimnastikçilerin rutinlerini gerçekleştirmelerini izlemek etkileyici. Kesinlikle. Bağlılıkları ilham verici. Birlikte izlemek için bir jimnastik yarışması bulalım. Ders 2. Son değişiklikler. Nasılsın? Harikaydım. Geçenlerde yeni bir hobi başlatmaya karar verdim. Kulağa ilginç geliyor. Hangi hobiyi seçtin? Resim yapmaya karar verdim. Her zaman beni büyüledi. Resim yapmak, kendinizi ifade etmenin ve gevşemenin harika bir yoludur. Kesinlikle. Tuvale fırça koymayı çok rahatlatıcı buluyorum. Henüz bir şey boyadın mı? Evet, plajın bir manzarasını yarattım. Beklediğimden daha iyi çıktı. Bu harika. Bir gün sanat eserlerini görmek isterim. Ders 3. Tartan mirası. İskoç mirasını temsil eden eşsiz tartanları biliyor musunuz? Evet, her tartanın kendi hikayesi ve ailelerle bağlantısı vardır. Bu tür kalıpların tarihi ve kimliği nasıl sembolize edebileceği büyüleyici. Kesinlikle. Tartan, soyundan bir parça giymek gibidir. İskoç mirasının bir diğer ünlü parçası, gagada olarak bilinen müzik aletidir. Gaddaların sesi ikoniktir ve güçlü duygular uyandırır. Müziğin tıpkı tartanın yaptığı gibi hikayeler anlatması şaşırtıcı. Hem tartanın hem de gaydaların tarihi hakkında daha fazla bilgi edinmek isterim. Bir İskoç festivaline bir ziyaret planlayalım. Harika bir deneyim olurdu. Ders 4. Ürdün anlamak. Ürdün iki anlamda düşünmek muhtemelen en iyisidir. Bununla ne demek istiyorsun? İnanılmaz atletik hünerlere sahip bir kişi ve sporcu olarak. Bu mantıklı. Spordaki başarıları gerçekten dikkat çekici. Evet ve etkisi sadece atletizmin ötesine uzanıyor. Sayısız kişiye hayallerinin peşinden gitmeleri için ilham verdi. Kesinlikle. İş ahlakı ve kararlılığı takdire şayan. Birinin platformunu iyi bir şekilde kullandığını görmek canlandırıcı. Kesinlikle. O birçok yönden bir rol modeldir. Ders 5. Ekonomik sistemler. Komünizmin birçok açıdan kötü bir sistem olduğu doğrudur. Evet, kusurları var ve önemli zorluklar yarattı. Ancak bazı durumlarda ekonomik ilerleme kaydetmemize izin veriyor. Bu ilginç bir bakış açısı. İlerleme çeşitli sistemlerden gelebilir.
Sonuçları ve etkileri eleştirel olarak değerlendirmek çok önemlidir. Kesinlikle. Farklı ekonomik sistemleri anlamak öğrenmemize yardımcı olur. Her zaman iyileştirme ve yenilik için çaba göstermeliyiz. Katılıyorum. Daha fazla tartışmaya değer karmaşık bir konu. Bununla ilgili daha fazla bilgi edelim ve farklı bakış açılarını keşfedelim. Ders 6. Başarıları yazma. Şimdiye kadar gurur duyduğun hikayeler yazdın mı? Evet, sonunda şaşırtıcı bir dokunuşla gizemli bir hikaye yazdım. Kulağa ilgi çekici geliyor. Yazman için sana ne ilham verdi? Gizemleri okumayı her zaman sevmişimdir. Bu yüzden kendimi yaratmak istedim. Tutkunuzu yazmaya yönlendirmenin harika bir yolu. Konuyu ve karakterleri geliştirmek zor ama ödüllendiriciydi. Hayal edebiliyorum. Arkadaşlarınız hikayenize nasıl tepki verdi? Onu sevdiler. Geri bildirimleri beni yazmaya devam etmem için gerçekten motive etti. Bu harika. Bir ara okumayı çok isterim. Ders 7. Müşteri yardımı. Esas olarak müşterilere yardımcı oluyorum ve iş yerinde telefon görüşmelerini yapıyorum. Kulağa ilginç geliyor. Sizin için zor mu yoksa kolay mı? Her ikisi de olabilir. Bazı günler diğerlerinden daha kolaydır. Farklı kişiliklerle uğraşmanın ne kadar zor olabileceğini görebiliyorum. Kesinlikle. Sabır ve iyi iletişim becerileri gerektirir. Düzenli olarak karşılaştığınız belirli zorluklar var mı? Bazen müşteriler üzülebilir ve onları sakinleştirmek benim işim. Bu oldukça stresli olmalı. Bunu nasıl idare ediyorsun? Onlarla empati kurmaya ve çözümler sunmaya çalışıyorum. Ders 8. Dansçının iltifatı. Dün dans dersi aldım ve bu oldukça büyük bir deneyimdi. Eğitmen size performansınız hakkında herhangi bir geri bildirim verdi mi? Yeni başlayanlar için iyi olduğumu söyledi ama dürüst olmak gerekirse bence sadece kibar davranıyordu. Eğitmenlerin öğrencilerini özellikle potansiyeli gördüklerinde teşvik etmeleri yaygındır. Doğru ama gerçekten temellerle mücadele ettiğimi hissettim. Herkes bir yerden başlar ve iyileştirmenin zaman aldığını hatırlamak önemlidir. Sanırım haklısın ve yeni hareketler öğrenmek hala eğlenceliydi. Kesinlikle. Sürecin tadını çıkarmak anahtardır ve her küçük adım ilerlemeye değer. Yakında pratik yapmaya devam etmek için başka bir ders alabilirim. Ders 9. Doğanın harikaları. Son zamanlarda dışarıda daha fazla zaman geçirmeyi düşünüyordum. Kulağa harika geliyor. Nereden başlamayı planlıyorsun? Henüz emin değilim. Belki bahçenize güneşli bir yer seçmeliyim. Burası mükemmel bir yer olurdu. Özellikle şu anda çiçek açan tüm çiçeklerle. Orada iyi bir kitapla oturmanın ne kadar ferahlatıcı olacağını şimdiden hayal edebiliyorum. Evet ve kuş şarkılarının sesi onu daha da keyifli hale getirecektir. Doğayı seviyorum. Zihin üzerinde çok sakinleştirici bir etkisi var. Kesinlikle,
Doğa ile bağlantı kurmak ruhunuzu yeniden şarj etmenin harika bir yoludur. Bunu kesinlikle hafta sonu planım yapmalıyım. Ders 10. Formları doldurma. Yeni iş için doldurulması gereken bu formlar var. Bu konuda sana yardım edebilir miyim? Bazen biraz bunaltıcı olabilir. Evet, lütfen. Bir kopyasını almak için kimlik kartınızı alabilir miyim? Tabii ki. Hemen cüzdanımda. İzin ver onu senin için alayım. Teşekkürler. Bu sadece bir formalite ama her şeyi doğru yapmak istiyorum. Anlıyorum. Organize olmak her zaman daha iyidir. Özellikle önemli bir şey için. Bunları doldurduktan sonra onları gönderebilirim ve umarım yakında başlayabilirim. Bu heyecan verici. Yeni pozisyonunda harika bir iş çıkaracağından eminim. Umarım öyledir. Desteğinize sahip olmak bu süreci gerçekten kolaylaştırır. Ders 11. Servis otobüsü. Buralarda servis otobüsünü duydunuz mu? Evet, aldım. Ücretsizdir ve her 15 dakikada bir çalışır. Bu da oldukça uygundur. Kesinlikle. Park etme konusunda endişelenmeden dolaşmayı çok daha kolay hale getirir. Buna bayılıyorum. Aynı zamanda çevre dostu. Bu da bir bonus. Doğru, toplu taşıma karbon ayak izimizi azaltmanın harika bir yoludur. Ayrıca, sürüş stresi olmadan manzaranın tadını çıkarmamızı sağlar. Daha sonra Mac'i pazara götürebilirim. Bu mükemmel bir çözüm. Bir plan gibi geliyor. Misafirlik istiyorsan bana haber ver. Bunu çok isterdim. Yolculuğu daha da keyifli hale getirecek. Ders 12. Bakkal. Bugün dükkana gidiyor musun? Evet, hafta için biraz yiyecek almam gerekiyor. Bir listeniz var mı yoksa sadece neye ihtiyacınız olduğunu görecek misiniz? Bir listem var. Ama bazen göz atmayı ve gözüme neyin çarptığını görmeyi seviyorum. Bu iyi bir yaklaşım. Özel bir şey bulabilirsin. Kesinlikle. Sık sık yeni tarifler denemem için bana ilham veren yeni malzemeler keşfediyorum. Taze malzemelerle yemek pişirmek her zaman tadında bir fark yaratır. Kesinlikle. Ayrıca, mümkün olduğunda taze yiyecekler yemek daha sağlıklıdır. Muhtemelen sana katılmalıyım. Birlikte alışveriş yapmak her zaman daha eğlencelidir. Ders 13. Taze ürünler. Akşamki akşam yemeği için taze ürünler almayı hatırladın mı? Evet, biraz sebze ve makarna aldım. Güzel bir yemek olmalı. Kulağa lezzetli geliyor. Taze malzemeler her zaman lezzetleri yükseltir. Katılıyorum. Ayrıca biraz fazladan tat katmak için bazı otlar aldım. Harika fikir. Taze otlar bir yemeği gerçekten dönüştürebilir. Kesinlikle. Farklı kombinasyonları denemeyi seviyorum. Tüm bu malzemelerle ne yarattığınızı görmek için sabırsızlanıyorum. Güzel bir sürpriz olacak. Söz veriyorum. Eminim harika olacak. Her zaman en iyi tariflere sahipsin.
Ders 14. Sağlıklı seçimler. Bugünlerde daha sağlıklı beslenmeye çalışıyorum ve harika hissettiriyor. Bu harika. Daha sağlıklı seçimler yapmak için de size katılacağım. Yolculuğu paylaşmak için bir partneriniz olduğunda çok daha kolay. Kesinlikle. Hedeflerimize bağlı kalmaları için birbirimizi motive edebiliriz. Yemeklerime daha fazla meyve ve sebze eklemeye başladım. Bu harika bir fikir. Çok fazla temel besin sağlarlar. Bu değişiklikleri yaptığımdan beri kendimi daha enerjik ve odaklanmış hissediyorum. Ben de aynısını fark ettim. Yiyeceklerin genel refahımızı nasıl etkilediği şaşırtıcı. Bu hafta birlikte sağlıklı yemekler planlayalım. Ders 15. Göz alıcı tasarımlar. Gözüme neyin çarptığını görmek için daha sonra pazara gidiyorum. Kulağa eğlenceli geliyor. Ürünlerin tasarımını ve kalitesini göz önünde bulundurmayı unutmayın. Kesinlikle iyi tasarlanmış bir ürün büyük bir fark yaratabilir. Ayrıca, genellikle arkasındaki işçiliği yansıtır. Kesinlikle öne çıkan benzersiz parçalar bulmayı seviyorum. Bir hikaye anlatan özel bir şey keşfetmek ödüllendirici. Katılıyorum. Her öğenin kendine ait bir karakteri olabilir. Bir dahaki sefere birlikte alışverişe gidelim. Bulgularınızı görmek isterim. Bu harika olurdu. Tasarımdaki zevkinizi her zaman takdir ediyorum. Ders 16. Parti planlama. Bu hafta sonu bir parti planlıyorum ve çok heyecanlıyım. Arkadaşlarımız buna bayılacak. Tema için aklınızda ne var? Sıradan ve eğlenceli bir şey düşünüyorum. Belki bir barbekü. Kulağa mükemmel geliyor. İyi yemek ve arkadaşlığın tadını çıkarmak için harika bir yol. Geldiklerinde herkesin yüzünü görmek için sabırsızlanıyorum. Arkadaş toplamak ve kalıcı anılar yaratmak her zaman bir zevktir. Evet ve eminim herkesi ağırlamak benim için bir zevk olacaktır. Hazırlıklara katılmaktan heyecan duyuyorum. Bunu unutulmaz bir etkinlik haline getirelim. Yardımınız için minnettarım. Birlikte harika hale getirebiliriz. Ders 17. Boşanma ve çocuklar. Çocuklar ve boşanma söz konusu olduğunda zor bir durum. Biliyorum. Bu onların suçu değil ve acı çekmek zorunda kalmamalılar. Kesinlikle. Çocuklar ne boşanmaya neden olur ne de önleyemezler, çok zorlayıcı. Onlar üzerindeki duygusal etki önemli olabilir ve dikkatli olmalıyız. Ebeveynlerin bu zamanlarda çocuklarının refahına odaklanmaları çok önemlidir. Kesinlikle. Açık iletişim ve destek, ayarlanmaları için hayati önem taşır. Umarım toplum bu konularda çocuklara öncelik vermenin önemini kabul etmeye devam eder. Evet, değişikliklere rağmen sevildiklerini ve güvende hissetmelerini sağlamak çok önemlidir. Birlikte onlar için daha anlayışlı bir ortam yaratmaya yardımcı olabiliriz. Ders 18. Konteynerleri düzenleme. Son zamanlarda çalışma alanımın ne kadar dağınık hale geldiğini düşünüyordum.
Bu iyi bir fikir. Daha iyi organizasyon için küçük konteynerler almam gerekiyor. Kesinlikle. Her şey için belirlenmiş noktalara sahip olmak gerçekten bir fark yaratabilir. İşleri düzenli tutmaya yardımcı olur ve ihtiyacınız olanı bulmayı çok daha kolay hale getirir. Ayrıca alanınızı düzenlemek ve düzenlemek oldukça terapötik olabilir. Katılıyorum. Her şey yolunda olduğunda daha verimli bir atmosfer yaratır. Bu görevde size katılmalıyım. Birlikte eğlenceli bir proje haline getirebiliriz. Kulağa harika geliyor. Dekorumuza uyan bazı şık kaplar seçebiliriz. Organizasyonumuzdan sonra alanlarımızın ne kadar işlevsel hale geldiğini görmek beni heyecanlandırıyor. Ders 19. Ödemeyi ilerlemek. Geçen gün kafede başıma gelenlere inanamayacaksın. Oh, gerçekten mi? Ne oldu? Evet, bir keresinde önümden biri kahvemi ödedi ve günümü tamamen güzelleştirdi. Bu çok nazik. İnsanların yabancılar için güzel bir şey yapması çok güzel. Gerçekten öyle. Bir dahaki sefere oraya gittiğimde bunu ödemek için ilham aldım. Bu harika bir fikir. Küçük nezaket eylemleri dalgalanma etkisi yaratabilir. Kesinlikle. Bana basit bir hareketin birinin gününü nasıl aydınlatabileceğini hatırlattı. O ruhu seviyorum. Hepimizi birbirine bağlayan o küçük anlar. Kesinlikle. Her dışarı çıktığımda bunu aklımda tutacağım. Ders 20. Sabah rahatlaması. İş günü başlamadan önce her zaman rahatlamak için biraz zaman bulmaya çalışırım. Gerçekten gün için olumlu bir ton belirlememe yardımcı oluyor. Bu harika bir fikir. Ofise girdikten sonra çalışma programınız nasıl? Genellikle günüme bir dizi toplantıyla başlıyorum. Bu sakin bir başlangıç olmadan oldukça bunaltıcı olabilir. Hayal edebiliyorum. Huzurlu bir sabah, yoğun bir programın üstesinden gelmede büyük bir fark yaratabilir. Kesinlikle ve biraz meditasyon ya da esnemenin zihnimi temizlemeye gerçekten yardımcı olduğunu görüyorum. Kulağa harika geliyor. Bunların bir kısmını sabah rutinime dahil etmeyi düşünmeliyim. Kesinlikle yapmalısın. Güne rahat başlamak daha iyi odaklanma ve üretkenliğe yol açabilir. Günün zorluklarını daha fazla güvenle çözmemi sağlayacağından eminim. Her şey bu dengeyi bulmakla ilgili ve bence faydalardan gerçekten keyif alacaksınız. Ders 21. Çeşitli ekosistemler. Doğada var olan farklı ortam türlerini hiç düşündünüz mü? Kesinlikle. Uzun ağaçlar ve çeşitli vahşi yaşamlarla dolu tipik ormanlar vardır. Evet ve sonra sıcak çöllerde gelişen, çevrelerine uyum sağlayan kaktüsler gibi eşsiz bitkiler var. Bu büyüleyici. Her ekosistemin kendi kurallarına ve yaşam formlarına sahip olması şaşırtıcı. Son olarak yemyeşil bitki örtüsüne ve canlı vahşi hayata sahip subtropikal bölgeler var. Her alanın doğanın inanılmaz uyarlanabilirliğini nasıl sergilendiğini seviyorum. Bu gerçekten gezegenimizdeki yaşamın dayanıklılığının bir kanıtıdır. Bence bu ekosistemleri anlamak, koruma çabalarının önemini anlamamıza yardımcı oluyor. Kesinlikle.
Bu çeşitli habitatları korumak, doğanın dengesini korumak için hayati önem taşır. Ders 22. Etkili egzersiz. Egzersiz yaptığımda ısınma ve soğuma dahil olmak üzere genellikle yaklaşık 1,5 saat harcıyorum. Kulağa çok yönlü bir rutin gibi geliyor. Egzersizlerinizi nasıl yapılandırıyorsunuz? Kaslarımı hazırlamak için ısınmayla başlıyorum. Sonra ana egzersizlere dalıyorum. Bu akıllıca. Uygun bir ısınma, yaralanmaları önlemeye ve performansı artırmaya yardımcı olabilir. Kesinlikle ve vücudumun iyileşmesine yardımcı olmak için her zaman serinlemeyle bitiririm. Vücudunuza dinlenme durumuna geri dönmesi için zaman vermek önemlidir. Bu aşamalar için zaman ayırmanın genel zinlerimi gerçekten geliştirdiğini fark ettim. Kesinlikle bunu yapmaya başlamalıyım. Bu bir başarı reçetesi gibi geliyor. Farkı hissedeceksin, inan bana. Her şey tutarlılık ve özenle ilgili. Ders 23. İkna ve bağlılık. Bazen birbirimizi kendi bakış açılarımızdan nasıl ikna etmeye çalıştığımızı düşünüyordum. Bu ilginç. Genellikle farklı bakış açılarına bağlılık vardır. Özellikle tartışmalarda. Kesinlikle ve bu taahhüt etkili iletişime yardımcı olabilir veya engelleyebilir. Birbirlerinin görüşlerine saygı duyurken ortak bir zemin bulmak çok önemlidir. Katılıyorum. Bir şeyleri bir başkasının bakış açısından görebildiğimizde karşılıklı anlayışın kapısını açar. Gerçekten yapıyor. Yapıcı diyaloga girmek daha iyi çözümlere yol açabilir. Ve bazen bir fikir birliğine varmak için uzlaşmakla ilgilidir. Bu, özellikle hem kişisel hem de profesyonel ilişkilerde sahip olmak için değerli bir beceridir. Kesinlikle işbirlikçi bir atmosferi teşvik etmek ilerleme için çok önemlidir. Ders 24. Acil tahliye tatbikatı. Oteldeki acil tahliye tatbikatını duydun mu? Benim için epey bir deneyimdi. Evet, ben de bunun bir parçasıydım. Böyle bir şeye ilk kez katıldım ve bunu oldukça aydınlatıcı buldum. Katılıyorum. Her şeyi organize etme biçimleri olabilecek herhangi bir acil durum için kendimi daha hazırlıklı hissetmemi sağladı. Kesinlikle. Prosedürleri nasıl net bir şekilde açıkladıklarını ve tüm süreç boyunca bize rehberlik ettiklerini takdir ettim. Otel personelinin güvenliği ciddiye aldığını ve beklenmedik durumlar için planları olduğunu bilmek rahatlatıcı. Kesinlikle. Bir şey olursa, tam olarak ne yapacağımızı ve nereye gideceğimizi bileceğimizi bilerek daha rahat hissettim. Ve uygulamanın kendisi şaşırtıcı derecede etkiliydi. Acil bir durumda sakin kalmanın ne kadar önemli olduğunun farkında değildim. Evet, sakin kalmak çok önemlidir ve tatbikat bu fikri pekiştirmeye yardımcı oldu. Hazırlıklı olmanın önemine gerçekten gözlerimi açtı. Kesinlikle. Herkesin bu tür tatbikatlara katılmasının iyi bir fikir olduğunu düşünüyorum. Hayat kurtarabilir. Ders 25. Spor salonu üyeliği. Bu yıl fitness hedeflerime gerçekten odaklanmak için ayrı bir spor salonu üyeliği almayı düşünüyordum. Bu sağlam bir plan gibi geliyor. Bu üyelik için bütçenizi düşündünüz mü? Evet, para kaybetmeden harika olanaklar sunan bir yere yatırım yaptığımdan emin olmak istiyorum.
Bu mantıklı. Bütçenize uygun bir spor salonu bulmak ve yine de paranızın karşılığını iyi bir şekilde karşılamak çok önemlidir. Kesinlikle. Egzersizlerimi ilginç tutabilmek için çeşitli ekipman ve sınıflara sahip bir yer arıyorum. Çeşitlilik anahtardır. Can sıkıntısını önlemeye yardımcı olur ve fitness rutininize bağlı kalmak için sizi motive eder. Katılıyorum. Ayrıca bazı spor salonlarının özellikle yeni üyeler için özel indirimler veya promosyonlar sunduğunu duydum. Bu doğru. Spor salonu üyeliğini daha uygun hale getirebilecek fırsatları kontrol etmeye her zaman değer. Bunu kesinlikle yapacağım. Hem maddi olarak hem de atmosfer açısından benim için doğru hissettiren bir spor salonu bulmak istiyorum. Ders 26. Lezzet geliştirmeleri. Son zamanlarda bazı pişirme tarifleri deniyorum ama kreasyonlarımda bir şeylerin eksik olduğunu hissediyorum. Lezzet için vanilya özü eklemeyi denemek isteyebilirsiniz. Birçok unlu mamulün tadını gerçekten yükseltebilir. Bu harika bir fikir. Vanilyanın tatlılığı artırabileceğini ve tatlılara derinlik katabileceğini duydum. Kesinlikle. Sıradan bir tarifi olağanüstü bir şeye dönüştürebilen büyülü malzemelerden biridir. Böyle bir fark yaratabileceğine dair hiçbir fikrim yoktu. Pişirmenizde sık sık kullanıyor musunuz? Evet, biliyorum. Sadece bir çay kaşığı, özellikle kurabiyelerde ve keklerde bir dünya fark yaratabileceğini görüyorum. Bir dahaki sefere kesinlikle bir şans vereceğim. Pişirmemi geliştirmek için önerdiğiniz başka ipuçları var mı? Vanilyanın yanı sıra, taze malzemeler kullanmak ve doğru ölçmek de nihai sonuç üzerinde büyük bir etki yaratabilir. Bunu aklımda tutacağım. Pişirme becerilerimi gerçekten mükemmelleştirmek ve arkadaşlarımı lezzetli ikramlarla etkilemek istiyorum. Ders 27. İş stresi. Hey, son zamanlarda işin ne kadar stresli olduğunu fark ettiniz mi? Tabaklarımızda her zaman yeni bir şeyler varmış gibi geliyor. Sahip oldum. İş yükü önemli ölçüde artmış gibi görünüyor ve zaman zaman oldukça bunaltıcı olabilir. Kesinlikle. Bu stresi etkili bir şekilde yönetmenin yollarını bulmanın bizim için önemli olduğunu düşünüyorum. Böylece tükenmeyiz. Kesinlikle. Mola vermek, farkındalık uygulamak ve düzenli kalmak, bu baskının bir kısmını hafifletmeye gerçekten yardımcı olabilir. Evet ve yoğun zamanlarda birbirimizi desteklemenin genel refahımızda önemli bir fark yaratabileceğine inanıyorum. Kesinlikle. Sadece deneyimlerimizi paylaşmak yükü hafifletebilir ve bize bu konuda yalnız olmadığımızı hatırlatabilir. Bu konuşmayı yaptığımıza sevindim. Kaos ortasında ruh sağlığımıza öncelik vermek çok önemli. Kesinlikle. Birbirimizi kontrol etmek için bir anlaşma yapalım ve uzun bir haftadan sonra birlikte gevşemenin yollarını bulalım. Bu fikri seviyorum. Birlikte dengeyi ve dayanıklılığı teşvik eden destekleyici bir ortam yaratabiliriz. Ders 28. Hobiler ve ilgi alanları. Hey, iş dışında herhangi bir hobin veya ilgi alanın var mı? Yapmaktan zevk aldığınız şeyler hakkında daha fazla bilgi edinmek isterim. Evet, resim yapmaktan ve gitar çalmaktan zevk alıyorum. İkisi de kendimi yaratıcı bir şekilde ifade etmem ve uzun bir günün ardından gevşememe izin veriyor. Kulağa harika geliyor. Bence yaratıcı satış noktaları dengeli bir yaşam sürdürmek ve stresi azaltmak için çok önemli. Kesinlikle. Resim yapmak hayal gücümü keşfetmemi sağlarken,
Müzik çalmak bana neşe getiriyor ve başkalarıyla bağlantı kurmama yardımcı oluyor. Buna hayranım. Her zaman bir enstrüman çalmayı öğrenmek istemişimdir. Belki bir gün bana bazı ipuçları verebilirsin. Çok isterim. Her şey onunla eğlenmek ve mükemmellik konusunda endişelenmemekle ilgili. Sevinç süreçte. Tamamen katılıyorum. Sizinle rezonansa giren bir hobi bulmanın inanılmaz derecede tatmin edici ve ödüllendirici olabileceğini düşünüyorum. Evet ve benzer ilgi alanlarını paylaşan, topluluk duygusunu teşvik eden yeni insanlarla tanışmanın harika bir yolu. Sanatsal yolculuğunuz hakkında daha fazla şey öğrenmekten heyecan duyuyorum. Tutkularımızın peşinden gitmeye devam etmek için birbirimize ilham verelim. Ders 29. Kamp tercihleri. Ailem tatile gittiğinde kamp yapmak yerine genellikle bir motelde veya otelde kalmayı seçerler. Bu ilginç. Bazı insanlar bir motelin konforunu ve rahatlığını tercih ederken, diğerleri açık havada kamp yapma macerasının tadını çıkarır. Evet, bence gerçekten kişisel tercihlere bağlı. Bazıları yıldızların altında uyuma fikrini inanılmaz derecede çekici buluyor. Kesinlikle. Kamp yapmak, doğayla bağlantı kurmanıza ve harika dış mekanları benzersiz bir şekilde deneyimlemenize olanak tanır. Her iki deneyimden de zevk alıyorum. Moteller uzun bir keşif gününden sonra rahat bir inziva yeri sunuyor, kamp ise macera duygusu getiriyor. Bu harika bir bakış açısı. Her seçeneğin kendine özgü bir çekiciliği vardır ve tatilleri nasıl deneyimlediğimiz konusunda çeşitliliğe sahip olmak güzel. Evet ve bence ister çadırda, ister rahat bir yatakta uyuyor olsak da doğanın güzelliğini takdir etmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Her ikisini de birleştiren bir gezi planlayalım. Kamp yaparak başlayabilir ve daha sonra bir motelde dinlenebiliriz. Bu fikri seviyorum. Her iki dünyanın da en iyisi olacak, doğanın tadını çıkarmamıza ve gevşemek için rahat bir yere sahip olmamıza izin verecek. Ders 30. Rekabetçi sporlar. Sporcuların mümkün olduğunca ağır metal topu atmaya çalıştıkları etkinliği duydunuz mu? Oldukça etkileyici bir rekabet. Evet, aldım. Bu, atış yapma etkinliğinin bir parçası ve bu mesafelere ulaşmanın gerektirdiği gücü ve tekniği görmek büyüleyici buluyorum. Kesinlikle. Sporcuların performanslarını en üst düzeye çıkarmak için fiziksel güçlerini uygun formda birleştirmeleri gerekiyor. Kesinlikle. Her şey teknikle ilgili. Çünkü hafif bir yanlış hesaplama kazanma ve kaybetme arasındaki fark anlamına gelebilir. Bu sporcuların antrenmanlarına ne kadar adanmış olduklarına hayranım. Böylesine zorlu bir sporda başarılı olmak çok fazla disiplin gerektirir. Evet ve bu seviyede rekabet etmek için gereken zihinsel odaklanma, fiziksel eğitim kadar önemlidir. Katılıyorum. Sınırlarını zorlamalarını ve kişisel ve dünya rekorlarını kırmaya çalıştıklarını izlemek ilham verici. Kesinlikle. Bunun gibi etkinlikler inanılmaz insan ruhunu ve atletizmde mükemmellik arayışını sergiliyor. Bu yarışmaların zaman içinde nasıl geliştiğini görmek beni heyecanlandırıyor. Sporda ortaya çıkan yeni yeteneklere tanık olmak her zaman heyecan verici.